Bugün seninle paylaştığın kaynaklar üzerinden Kürt kültürünün tam kalbine dokunacağız. Misafirperverlik yani mirovahi ve bunun sofra kültürüyle, kulturacuvarine ile olan o inanılmaz bağına bakacağız. Evet, gerçekten iç içe geçmiş iki kavram. Amacımız aslında şu, bu gelenek Kürt kimliği için neden bu kadar merkezde ve sofra bu kimliği nasıl yansıtıyor bunu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Şunu başta belirtmek lazım belki de, kaynakların da altını çizdiği gibi, Kürt kültüründe misafir herhangi biri değil. Evet, Tanrı'nın hediyesi diyorlar değil mi? Dile huedeyi. Aynen öyle. Ve bu bakış açısı öyle dün ortaya çıkmış bir şey değil. Kökleri binlerce yıl öncesine Mezopotamya'ya dayanıyor. Yani bayağı derin bir mesele. Hem de nasıl? Kaynaklar gösteriyor ki bu misafirperverlik anlayışı, Kürtlerin ataları kabul edilen Medler dönemine kadar gidiyor. O antik döneme kadar yani. Tabii, hatta Strabon gibi antik tarihçiler bile not düşmüşler. Zagros halklarının cömertliğinden, yabancıyı nasıl ağırladıklarından bahsediyorlar. İlginç. Belki de o zorlu coğrafyada bir nevi hayatta kalma stratejisiydi, ne dersin? Çok olası. Yani yabancıyı dosta çevirmek bir nevi sosyal güvence belki de. Ama zamanla bu nesilden nesile aktarılan, kimliğin temel taşı olmuş bir değere dönüşmüş. Sadece bir nezaket değil yani. Ve bu değer sadece eski metinlerde kalmamış. Dengbejlerin hikayelerinde işte Memuzin gibi destanlarda falan hep karşımıza çıkıyor misafir ağırlama sahneleri. Aynen. Orada da vurgu hep üzerinde. Sadece karın doyurmak değil olay. Onur meselesi değil mi? Rumet. Tam üstüne bastın. Rumet. Misafire gösterdiğin özen, senin, ailenin toplumdaki itibarı demek aslında. Bu çok kritik. Bu rumet anlayışı, sofranın kurulma şekline bile yansıyor diyorsun. Elbette. Genellikle yere bir örtü serilir, sofro. Ve herkes onun etrafına toplanır. Yemekler de büyük ortak tepsilerde gelir. Gavarina haupariz yani paylaşılarak yenen yemek. Evet, işte bu pratik doğrudan o biz duygusunu güçlendiriyor. Bireysellik biraz geri planda kalıyor, birlik ve eşitlik hissi ön plana çıkıyor sofrada. Fiziksel olarak bile bunu görüyorsun. Sofra adeta bir birlik alanı o zaman. Yekiti dedikleri. Peki bu alanda öne çıkan semboller var mı? Mesela çay? Çay. Olmazsa olmaz. Ama sadece sıcak bir içecek değil tabii. Sohbetin bahanesi gibi sanki. Aynen öyle. Sohbeti başlatır, derinleştirir, samimiyet kurdurur, ikramın, muhabbetin sembolü. Bir de tabii nane seyvi var. Tandır ekmeği. O da çok temel bir unsur. Temel, evet ve anlamı derin. Toprakla, emekle olan o kadim bağı temsil ediyor. Bazen şiu firik gibi daha özel ikramlar da olur tabii. Bunlar da zenginliği gösteriyor. Yani bütün bu unsurlar sofrayı sadece yemek yenen bir yer olmaktan çıkarıyor. Kesinlikle. Adeta sosyal değerlerin yaşatıldığı, paylaşıldığı bir sahneye dönüşüyor. O paylaşılan ekmek, uzatılan çay bardağı. Hepsi topluluk ruhunu besliyor. Bu ruha uygun davranışlar da vardır mutlaka. Ritüeller gibi. Olmaz mı? Kaynaklarda geçiyor. Mesela misafirin yanında yüksek sesle konuşulmaz pek, ayak uzatılmaz ona doğru. Ev sahibi genellikle sofraya en son oturur. Bunlar hep saygının göstergesi. Tabii, hepsinin temelinde de o güçlü söz yatıyor. Miro ve hati mağlate rumeteyye. Yani evine gelen misafir senin onurundur. Bu kadar net. İlk olarak su ikram edilmesi detayı da ilginçti. Anina ava şüleş. Tatlı suyun hatırlatılması, suyun kutsallığı. Evet, o da yine misafire verilen değeri, ona sunulanın en saf, en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu gösteriyor. Bunlar sadece adet değil yani, derin inançların yansıması. Misafirin kim olduğuna bakılmaz, o evdeyken en yüksek değeri görür, dokunulmazdır. Ve bu değer sadece davranışlarla değil, yemeklerle de gösteriliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yemekler sadece doymak için değil, onların da bir dili var. Bir nevi yemek alfabesi gibi diyebilir miyiz? Kaynaklar öyle diyor sanki. Güzel tabir, evet öyle. Dolmanın sunumundaki o incelik, zarafet, kutilk yani içli köftenin yapımındaki o yoğun emek. Kaleguez'in doğayla bağı, dağ otları falan. Aynen ya da mastuhiyarın yani cacığın o ferahlatıcı, geleneksel ikram oluşu
Her birinin anlattığı bir hikaye var. Coğrafyayı, yaşam biçimini, tarihi anlatıyorlar aslında. Mutfak adeta yaşayan bir kültürel arşiv o zaman. İşte tam olarak bu. Her lezzet o toplumun değerlerini, yaratıcılığını, estetiğini taşıyor. Ve sofra, bu hikayelerin paylaşıldığı, aktarıldığı bir sahne oluyor. Peki bu güzel paylaşımın sonunda ne oluyor? Teşekkür faslı nasıl işliyor? Orada da yine çok içten ifadeler var. En bilineni deste ve saugve, yani ellerinize sağlık. Ama aslında daha derin anlamı yemeği pişirenin elleri dert görmesin gibi. Bir de hıvede jivarazibe var. Allah senden sizden razı olsun. Bu da hem teşekkür hem dua gibi. Evet, bir kutsama içeriyor aynı zamanda. Karşılıklı bir iyi niyet beyanı. Peki günümüzde durum ne? Yani şehirleşme falan derken bu gelenekler ne kadar yaşıyor? Kaynaklar bir şey diyor mu? Diyor tabii. Modernleşmenin, kentleşmenin etkileri yok değil. Belki artık her zaman yer sofrası kurulmuyor büyük şehirlerde. Belki bazı ritüeller esnemiştir. Ama ruhu yaşıyor mu hala? Kaynaklara bakılırsa evet. O temel anlayış, yani hürmet ve mirovahi, insana verilen değer hala çok güçlü. Belki form biraz değişti ama özü, ruhu kalıcı gibi duruyor. Özetle, bu incelediğimiz kaynaklar ışığında diyebiliriz ki, Kürt sofrası sadece yemek yenen bir yer değil, çok daha fazlası. Bir kimlik beyanı, birliğin, onurun, insan sevgisinin ifadesi. Kesinlikle. Sofra kurmak demek aslında yüreğini ortaya koymak demek bir bakıma. Çok güzel bir ifade oldu bu. Tam da bu noktada bitirirken size de bir soru sormak isterim aslında. Kürt kültüründeki bu yemek, kimlik ve onur arasındaki güçlü bağ konuştuktan sonra acaba kendi kültürünüzdeki ya da gördüğünüz başka kültürlerdeki misafirperverlik ve sofra anlayışına şimdi biraz daha farklı bir gözle bakar mısınız? Belki üzerine biraz düşünmeye değer.